Merhabalar. Bu videoda 1. Dünya Savaşı'nda bile zarar görmediği için açık hava müzesine benzeyen Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biri olan Prag'dayız. Prag, Türk turistler tarafından en çok tercih edilen gezi rotalarından birisi ve ben ilk yurt dışı deneyimi olanların bile tüm sorularına cevap verebilecek, ulaşımdan konaklamaya, gezi rotalarından yemeklere, hatta tax-free'ye kadar tüm detayları içeren bir video hazırlamak istiyorum. Gezimizin her günü için ayrı ayrı oluşturduğum gezi rotamıza ve gezi duraklarımıza açıklamalar kısmından ve oraya eklediğim linklerden ulaşabilirsiniz. Kendinize uyan yerleri, fiyatlarını gördüğünüz kafe ve restoranları kendi rotanıza ekleyip çıkartarak kendi turunuzu oluşturabilirsiniz. Videoya başlamadan önce güncel Çek koronası TL kuruna bakarsanız fiyatlar hakkında daha iyi fikir sahibi olabilirsiniz. Bahsetmeyi unuttuğum konular hakkında merak ettiklerinizi de yorum olarak paylaşırsanız elimden geldiğince cevap yazmaya çalışırım. Havalimanından otele ulaşımla başlayalım. Muhtemelen siz de bu kapıdan çıkış yapacaksınız ve toplu taşıma biletlerinizi karşıdaki otomatlardan alabilirsiniz. Diğer alternatiflerse Bolt veya Uber kullanmak. Bolt'un fiyatı 500 koruna civarında. Ama toplu taşımayla kişi başı 40 korunaya havalimanından ulaşım için çözebilirsiniz ve biz de öyle yapacağız. Önce biletimizi almamız gerekiyor. Buradan hemen dil tercihini değiştiriyorum. Burada Buy Tickets var. Şimdi 30 dakikalık veya 90 dakikalığı tercih edebilirsiniz. Bizim yolumuz tahmini havalimanından 45 dakika civarında sürecek. Bunun için 90 dakikalığı tercih etmek çok daha mantıklı. Ve gördüğünüz gibi 40 Çek korunasına denk geliyor. Bana 2 bilet lazım. 6 yaş altı çocuklar ücretsiz. Onun için 2 yapıyorum. Ve kartla ödeyi seçiyorum. Şu an burada koronaya ihtiyacımız yok. Alttan da biletlerimizi alıyoruz. Şimdi biletleri aldık. Gördüğünüz gibi makineye sokmam gereken yönü bile gösteriyor. Ben bunu makineye okuttuğumda belli bir süre başlayacak. 90 dakikalık süre o anda başlamış olacak. Yani aldığınız anda başlamıyor. Bunu yapmazsanız eğer biletsiz yolcu sayılıyorsunuz ve 1000 koruna cezası var. Muhakkak buna dikkat edin. Yani binmeden önce yapmanız gerekiyor. Onu da göstereceğim. Peki şimdi neye bineceğiz? Burada sadece Prag'la alakalı değil, Avrupa ülkelerinde genel geçer bir şeyden bahsedeceğim size. Avrupa ülkelerinde bu Google haritalar gerçekten çok düzgün çalışıyor. Şimdi gideceğim yer benim Hotel Malastrana. Bunu yazdım. Ve bakın yol tarifi dediğimde şuradan bana bakın kullanabileceğim yöntemleri sıraladı. Yani diyor ki isterseniz önce 59'a sonra 20'ye binin. Bu arada aldığım bilet sadece metro için değil. Metro, tramvay, otobüs ne varsa hepsine binebiliyorsunuz. İsterseniz diyor 191'e binin sonra 176'ya binin. Ve bu seçeneklerde ne kadar yürümem gerektiğini de hepsinde de gösteriyor. Tüm Avrupa'da ulaşım işini bu şekilde halledebilirsiniz. Tabii şu an en mantıklı görünen şunu yapmak. Yani burada ne yapmam gerekiyor? Bana nereye doğru yürüyeceğimi de gösterecek. Üst tarafta bakın muhtemelen şurada görebilirsiniz. Önce 6 dakika yürümem, sonra 59'a binmem, sonra 20'ye binmem, sonra 4 dakika daha yürümem gerekiyormuş. Yani buraya siz de gitmek istediğiniz konumunuzu yazdığınızda şuradan şu seçeneğe geçtiğinizde çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Tabii bunun için internete ihtiyacınız var. Zaten arkadaşlar bence yurt dışına gelirken internet işini halletmeden yola çıkmayın. İnternetsiz gerçekten burada işiniz çok zor olacaktır. Burada gelen otobüsün ne kadar süre sonra geleceği bile size gösteriliyor. Onun için hiç çekinmeden, hiç kimseye de sormadan yol bulma işini bu şekilde halledebilirsiniz. Bakın şu an yürüyüşe başladım. İleride sola doğru dönmem gerekiyor. Muhtemelen karşıdan bineceğim. Biz Terminal 1'de inmiştik. Beni yürüyerek Terminal 2'ye getirmiş. Aynı bilet matiklerden bakın burada da var. Şimdi biletlerin matikleri okutacağımız yeri de size göstereyim. Gördüğünüz gibi sürenin başlaması için buraya okutmanız gerekiyor. Tabi burada süreye dikkat etmek lazım. Size göstermiştim. 59'a bineceğimizi söylemiştim. Bakın buradaki yerde de 59'un kaç dakika sonra geleceğini bana gösteriyor. 1 dakika sonra 59 gelecek. Yani biletlerimi artık okutabilirim. Bakın bileti okutunca burada tarihi saati oraya bastı. Artık legal bir şekilde yolculuk yapabiliriz. Bu arada arkadaşlar tabii bu biletlerinizi atmıyorsunuz. Yolculuk bittikten sonra bile metrodan dışarı çıkarken bile kontrol olabiliyor bazen. Onun için uzunca bir süre bence elinizde bunları tutmaya devam edin.
Bu arada o gösterdiğim biletleri sadece ilk binmeden önce okutuyorsunuz. Daha sonra bindiğiniz her şeyi de okutmanıza gerek yok. Önemli olan orada süre. Bu durakta inip 20 numaralı araca binerek otelimize ulaşıyoruz. Eğer hangi yöne giden araca bineceğiniz konusunda tereddüt yaşarsanız tabelada gelen aracın ve telefonda binmeniz gereken aracın son durakları yazıyor olacaktır. Bunları karşılaştırarak karar verebilirsiniz. Evet, sonunda otele geldik ve hemen size göstermek istiyorum. Buraya bizim için ikram olarak bir şeyler bırakmışlar. Kahve makinesi de var. Oo, çok güzel. Şurada küçük bir buzdolabı var. İçi boş. Burada yine bir masa, bir şeyler yazmak falan isterseniz. Bir tane televizyon, bir tane ayrı yatak, bir tane çift kişilik yatak. Pencereden karşıdaki binaya bakıyoruz. Şimdi aslında bayağı olmuştu oteli rezerve edelim. Nasıl bir şey rezerve ettiğimizi de hatırlamıyordum çok fazla. İçeride bir tane safe de var. Burası da tuvalet banyo kısmı. Burası biraz küçükmüş. Şu an temizlik olarak falan bir sorun yok gibi görünüyor. Tabii şu an ilk girişi yaptık. Birkaç gün geçtikten sonra size otelle ilgili daha ayrıntılı bilgi verebilirim. Eğer unutursam yorum kısmına yazabilirsiniz. Otelden memnuniyetiniz nasıldı diye. Elimden geldiğince tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Ayrıca elinizdeymişken abone olursanız da çok sevinirim. Şimdi otele yerleştik. İlk gün için aslında gezmeyi düşündüğümüz yerler var ama önce birazcık para bozdurmak istiyoruz. Yani Euro'dan çek korunasına geçeceğiz. Bunun için birçok exchange office mevcut. Ama birçoğunda gizli komisyonlar oluyor. Komisyon değil de masraf diyor adam. Kapıya %0 komisyon yazıyor ama çevirdiğinizde farklı sonuçlar alabiliyorsunuz. Onun için kendinize puanlarınıza güvendiğiniz bir yer belirleyip işte ilk gün için bir 50 euro, 100 euro bozdurup daha sonraki günler eğer oranı iyi bulursanız oradan bozdurmaya devam edebilirsiniz. Biz de şimdi benim önceden belirlediğim bir yer vardı. Oraya doğru yürüyoruz. Zaten Avrupa'da her yerde kredi kartı da geçiyor. Kredi kartından geçmeye de bence çekinmenize hiçbir şekilde gerek yok. Bulduğum yerde yorumlar beni yanıltmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 24.85. Şu an itibariyle zaten Google'da da 25 değerini görüyoruz. Bozdurduğum yer şöyle bir yer. Size konumlarda da yerini paylaşırım. Bu arada arkadaşlar aslında bazı yerlerde euro geçerli. Ama orada kurda büyük bir farklılık olabiliyor. Onun için yanınıza birazcık çek korunası alırsanız iyi olur. Çoğu Avrupa şehrinde olduğu gibi burada da arkadaşlar birçok dönerci var. İyi bir tanesini belirlersek belki bir gün deneyebiliriz. Fiyatlar da bakın bu şekildeymiş. Şu an Türk lirasına çevirdiğimde Türkiye'dekinden daha ucuz gibi görünüyor. Bugünkü ilk durağımız Kampa Park. Evet arkadaşlar sonunda Kampa Park'a geldik. Şimdi bakın burası Vltava Nehri ve burada gördüğünüz gibi daha bahar bile yeni gelmiş olmasına rağmen tekne üzerinde şöyle keyifle pedallayanlar var. Bu Kampa Park aslında Kampa Adası olarak da geçiyor. Bu Vltava Nehri bir kol olarak ayrılmış. Burayı küçük bir adaya dönüştürmüş. Bakın gördüğünüz gibi. Bu nehir, bu büyük nehir burada içeriye doğru bir giriş yapmış. Ve buraya onun için Prag'ın Venedik'i de diyorlarmış. Şurada gördüğünüz gibi çeşitli köprüler var. Kampa Parkı gerçekten çok büyük. İçeride çocuklar için de güzel şeyler olduğunu biliyorum. Eğer bizim gibi çocuğunuzla geliyorsanız siz de buraya birazcık vakit ayırabilirsiniz. Ya şu alanda oturup dinlenmek bile gerçekten çok keyifli görünüyor. Venedik'le benzerliği sadece burada da suyun üstünden köprüler geçiyor olması. Neden öyle dendiğini anladık ama bence biraz abartılı bir yorum olmuş. Ne olduğunu anlayamadım. Bu değişik eserler de yine Kampa Park'ta yer alıyor. Ne anlam ifade ettiğini bilmiyorum ama gerçekten ilgi çekici görünüyorlar. Yine küresel ısınmaya dikkat çekmek için yapılmış bu geri dönüştürülmüş plastikten yapılan sarı penguenler de yine burada. Ayrıca Kampa Park'ta şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir Karl Köprüsü manzarası da var. Kampa Park'tan sadece 4 dakikalık bir yürüyüşle Lenin Duvarı'na ulaşabiliyorsunuz. Oraya giderken de karşınıza bu değirmen çıkabilir.
Değirmenin az ilerisinde de hemen Lenin Wall'u bulabiliyorsunuz. Burası 1980'lerde komünist rejime karşı gençlerin barış ve özgürlük mesajlarını yazdığı bir duvar. Hala grafikler eklenmeye devam ediyor. Yani burası aslında sürekli değişen bir sanat eseri. Ama gördüğünüz gibi Lenin artık kaybolmuş. Neredeyse hiç görünmüyor. Artık neredeyse böyle özgürlüğün kötüye kullanımının bir sembolü haline gelmiş gibi bence. Bu söylediğimden ötürü linç yer miyim bilmiyorum ama gerçekten o Lenin'in üstüne bile bu kadar grafiti yapılması, çıkartmaların yapıştırılması bana çok doğru gelmedi. Şimdi de Kafka Müzesi'nin oraya geldik. Kafka Müzesi işin aslında çok bize cazip gelmedi. Birkaç tane gerçek el yazması hariç çok fazla önemli bir şey yok. Ama önünde şöyle Prag'ın birçok yerinde eserini görebileceğiniz David Czerny'e ait önemli bir eser var. Burada gördüğünüz iki figür Çekya haritasına benzetilmiş bir havuzun içine tuvaletlerini yapıyorlar. Artık içinden anlam çıkartmak size kalmış. Ayrıca buranın hemen karşısında da bir tane kurabiye dükkanı var. Burası da yine çok meşhur ama sanırım şu an saat itibariyle kapatmışlar. Şimdi de bugünkü planladığımız son durak olan Park Chelna'ya geldik. Az bir vakit olsa da en azından planladığımız kısmını yetiştirmek güzel oldu. Buraya gelme sebebimiz yine şurada gördüğünüz hayvanlar. Çocuğumuzun bunları çok seveceğini düşünerek akşam buraya gelmeyi tercih ettik. Gördüğünüz gibi şurada bir tür kunduz türü, ördekler, kuğu. Gerçekten güzel bir hayvan çeşitliliği var. Ayrıca burası yine Kal Köprüsü manzarasını izlemek için de gerçekten çok güzel. 1357'de yapılan bir köprünün hala şehrin en önemli noktalarından birisi olması da gerçekten çok ilginç. Köprü Çeklerin en önemli atalarından biri olan 4. Karl veya 4. Charles, iki şekilde de söyleniyor sanırım, zamanında yapılmış. Bizim Fatih'imiz gibi 4. Karl da 6 dil bilen, mimariye meraklı, zamanın ötesinde bir lidermiş. Ve Çekler tarafından hala ülkenin babası olarak anılıyormuş. Kuğular da çok güzel ama buradaki en dikkat çekici canlılar şu gördüğünüz koypular veya nutrikalar. Bizim ülkemizde de sanırım Iğdır'da falan birkaç kez görülmüş bir kunduz türü ama buradakiler evcilleşmiş. Gelip sizden yemek isteyebiliyorlar. Bu Kafka Müzesi ile Lenin Duvarı'nın arasında da bu dünyanın en dar sokağı olarak geçen ışıkla karşıya geçtiğiniz sokak var. Eğer isterseniz karşıya bir geçip gelebilirsiniz. Karşıda bir restoran var aslında ama insanlar genelde restoran için değil, burayı tecrübe etmek için yapıyorlar. Burada yeşil ışık yandığında siz geçiyorsunuz. Sonra karşı taraftan birisinin gelmesini bekliyorsunuz. Bu işlem sırayla devam ediyor. Son olarak Kal Köprüsü'nün üstündeki manzarayı görmek için buraya geldim. Burada da Kal Köprüsü üzerindeki en ünlü heykel olan Aziz John heykeli var. Alt kısmına dokunduğunuzda kimilerine göre dilekleriniz kabul olurken kimilerine göre tekrar Prag'a gelebiliyormuşsunuz. Burada da Aziz John'un ölümü resmedilmiş. Efsaneye göre kraliçenin sırlarını krala vermediği için burada köprüden atılmış. Biz akşam yemeği için Lokal U Bilde Kuzelki, artık nasıl okunuyor bilmiyorum ama buraya geldik. Yorumları çok iyiydi. Bakalım lezzeti nasıl. Lokal U'da hemen girince çocuğumuz için şöyle bir boyama sayfası verdiler. Bu güzel oldu ama maalesef beef blush yok veya sivişkova gibi Prag'a özgü lezzetler yok. Menü her gün değişiyormuş. Menüde olanlar bunlar. Şunlardan bir seçim yapmaya çalışacağız. Bu arada fiyatları da bu şekilde görebilirsiniz. Bir hayli kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Biz alt kata indik. Üst katta şu an yer yoktu. Biz şurada gördüğünüz edam peynirli yağda pişirilmiş patatesi ve şuradaki
Dana etli bir krem soslu, artık nasıl bir şeyse onu tercih ettik. Bakalım nasıl şeyler gelecek. Evet, ikisini de denedim arkadaşlar. Bu gerçekten çok hafif ve çok lezzetli. Bunu da gerçekten çok beğendim. Sosunu özellikle çok sevdim. Ama buradaki et miktarı biraz az geldi gözüme işin aslı. Yine sabah geçtiğimiz Kampa Park üzerinden otelimize geri dönerek ilk günü noktalıyoruz. Ayrıca gördüğünüz gibi ışıklandırmalar sayesinde Prag'ın gecesinin ayrı güzel, gündüzünün ayrı güzel olduğunda daha ilk günden anlamış oluyoruz. İkinci güne otelimizde Avrupa standartlarına göre iyi sayılabilecek bir kahvaltıyla başlıyoruz. Bu arada biz otele 4 gece için kahvaltı dahil 480 euro ödemişiz. Bugüne otelimizin hemen karşısında yer alan, özellikle Nisan ayından itibaren çok güzel çiçekler açan bir bahçeyle başlıyoruz. Uyezd olarak geçen bu bölge Petrin Tepesi'nin yamacında bulunuyor. Yine burada komünist dönemin siyasi mahkumları için dikilmiş ilgi çekici bronz heykelleri de görebilirsiniz. İkinci gün ziyaret etmeyi planladığımız en önemli noktalardan birisi, İçinde Aziz Vitus Katedrali'nde bulunan Prag Kalesi. Ama oraya gerçekten zorlu bir yol gidiyor. Şu an çocuk arabasında sırtımı alıp bu merdivenleri çıkmaya çalışıyorum. Buraya ulaşımla gelebilirsiniz. 30 dakikalık biletle çok rahat bir şekilde aslında buraya ulaşabilirsiniz. Ben yolun bu kadar zorlu olduğunu bilmiyordum. Sonunda kaleye ulaştık. Gördüğünüz gibi buradan çok güzel bir manzara var. Arkada da Petri Kulesi ve Prag'daki evlerin çatılarını görebiliyorsunuz. Şimdi burada Matias Kapısı'ndan başlayarak gezmeye başlayacağız. Matias Kapısı'nda saat 12'de nöbetçi değişimi oluyor. Bu görmeye değer bir seremoni. Ama saat 4'ten sonra da Altın Yolda ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz. Artık zamanlamayı kendi kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Biz şu an saat 11-15 gibi burada olduk. Matias Kapısı giriş için değil, sadece çıkış için kullanılıyor. Girişi sol taraftan olduğunu göstermişler. Prag Kalesi'nin kapısına geldik. Burada da içeride neler olduğunu gösteren bir kısım var. Burada farklı çeşitli yerleri kapsayan biletler var içeride. Şimdi biz de bakıp ona göre kararımızı vereceğiz. Ve işte Aziz Vitus Katedrali'nin oraya geldik. Birden karşınıza tüm ihtişamıyla çıkıveriyor. Girişte de söylediğim gibi Prag Kalesi'nin içinde çok fazla yapı var. Burası ayrıca Guinness Rekorlar kitabına da girmiş. Dünyanın en büyük antik kalesi olarak geçiyormuş. İçindeki bu Aziz Vitus Katedrali bile kendi başına gerçekten çok etkileyici. Aziz Vitus Katedrali, Çek krallarının taş kıyme törenlerinin yapıldığı yer. Çek Cumhuriyeti'nin en büyük katedrali. Kalenin yapımına 1344'te başlanmış. Yine 4. Karl veya 4. Charles tarafından başlanmış. Fakat yapımı 1929'a kadar sürmüş. Bilet seçenekleri bu şekilde gördüğünüz gibi. Vitus Katedrali'ni görmek istiyorsanız en üstteki seçeneği tercih etmeniz gerekiyor gibi görünüyor. Şimdi aldığımız biletle Aziz Vitus Katedrali'ne girerek başlıyoruz. Katedralin içine girdik ve hemen bu vitraylar dikkatimizi çekiyor. Bu vitraylar Alphonse Mucha tarafından tasarlanmış ve gerçekten renkler çok güzel. İçerisi de yine en az dışarısı kadar heybetli görünüyor. Yapımı 600 yıl süren bu katedral, gotik mimarinin de başyapıtlarından birisi. Ayrıca Çekya'nın da en büyük ve en önemli katedrali. İçerisindeki arkadaşlar bu vitrayların güzelliğini falan size anlatmam çok mümkün değil. Gelip görmek lazım. Bilet gerçekten çok pahalı. Ama buna değer mi? Muhtemelen değer diye düşünüyorum. Şimdi de eski Kraliyet Sarayı'na geldik. Burası tarihte kılıç dövüşleri ve büyük kutlamalar için kullanılmış. Buranın da tarihi yine 14. yüzyılda dayanıyor. Burada da Aziz Venkaslar'ın tacını görüyoruz. Gerçekten çok etkileyici görünüyor.
Şimdi de biletimizin kapsadığı diğer yerlerden biri olan Aziz George Bazilikası'na gireceğiz. 1. Vratislav tarafından 920 yılında inşa ettirilen bu kilise, Çek Cumhuriyeti'nin en iyi korunmuş Romanesk kilisesi. Gotik ihtişamından sonra burası sade duvarları, kalın sade duvarlarıyla bizi 10. yüzyıla geri götürüyor. Burada da Çek Hristiyanlığı için çok önemli bir değer olan Aziz Ludmila'nın mezarı var. Dar sokaklar, küçük renkli evlerden ibaret olan bu sokakta Altın Yol olarak geçiyor. Şu gördüğünüz 22 numaralı evde hatta bir zamanlar Kafka'da yaşamış. Kafka'nın Bir Köy Hekimi kitabında yazdığı bu küçük ev artık Kafka ile ve Prag'la ilgili çeşitli eşyaların satıldığı bir yer haline gelmiş. Burada önceden kraliyet muhafızları, daha sonra da altın işçileri yaşamış. İsmini de oradan almış. Evlerin içleri de düşündüğünüzden bile küçük olabilir. Gördüğünüz gibi. Altın Yol'da gezebileceğiniz en önemli noktalardan birisi de bu hemen 23 nolu binadan giriliyor. İçeriye giriş tamamen ücretsiz ama içeride hediyelik eşyalar bulabilirsiniz. Şimdi içeride neler var size bir göstereyim. Buradan kendinize bir şövalye zırhı bile almanız mümkün. Burada da işkence aletlerini görebilirsiniz. Şimdi Prag Kalesi'nden ayrıldık ve bizi çok güzel bir manzara karşıladı. Gördüğünüz gibi şu manzaraya doğru yürüyoruz. Kaleden çıktıktan sonra çok yakında yer alan bu Waldstein Garden denen bölgeye gelebilirsiniz. Burada kocaman bir havuz. İçinde gördüğünüz gibi çok büyük renkli renkli balıklar ve baharın gelmesiyle birlikte açan çiçekler var. İçeriye girişte ücretsiz. Burası kale ziyaretinden sonra yoruldunca dinlenmek için harika bir atmosfere sahip gerçekten. Havuzun ortasında da şu gördüğünüz heykel, Herkül'e ait bir heykel. Bu kurabiye yapan yer dün kapalıydı. Şimdi tekrar uğradık. Şimdi aslında biz Kal Köprüsü'ne doğru yürüyoruz. Ama geçerken şuradan bir tane kurabiye alalım. 150 Çek korumasından şöyle paketler var. İsterseniz teker teker de alabilirsiniz. Burada tek tek fiyatları görebiliyorsunuz. Ayrıca şu an canlı olarak yapılıyor. Nasıl Toprak? Güzel. Ama bu biraz sert. Biraz sert miymiş? Kal Köprüsü'nün iki tarafında gördüğünüz gibi kule var. Bu taraftaki kule ve köprünün tam karşısına geçtiğinizde bir kuleyle daha karşılaşıyorsunuz. Bu yol üstünde de birçok farklı dükkan var. Hem bir şeyler yemek için hem de hediyelik alışveriş yapmak için burayı kullanabilirsiniz. Çekya'ya kadar gelip de tabi bu birbirinden güzel görünen traderniklerden birini denemeden de olmaz. Görüntüsü gerçekten çok güzel ama lezzeti için aynı şeyi söylemiyorlar genelde. Bakalım biz nasıl bulacağız. Kal Köprüsü buradaki en kalabalık yerlerden birisi. Çünkü Malastrana ve Old Town'u birbirine bağlıyor. Onun için de genelde gün boyunca kalabalık oluyor. Bu tradernikin üstündeki o şov olan kısmını yedikten sonra altında böyle çikolatalı ekmek tarzı bir şey kalıyor. Ben beğendim. Kulelerin tepesine çıkıp güzel bir şehir manzarası görebilirsiniz. Fakat belli bir merdiven çıkmayı göze almanız gerekiyor. Fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 100 Çek korunasıydı. Şu anda astronomik saat kulesine doğru gidiyoruz ve muhtemelen tam saat başında denk geleceğiz oraya. Çünkü her saat başında çok kısa bir gösteri oluyor. 12 havari çıkıp geçiyor ve ölüm figürü de çanı çalıyor. Çok basit ve kısa süren bir gösteri. Ama o saat başlarında orada bir kalabalık oluşmasına neden oluyor bu durum. Gördüğünüz gibi tam saat başında gösteri başladı ve 12 havari figürü pencereden geçiyor.
Bu saat 1410 yılında Hanus Usta tarafından yapılmış ve dünyanın en eski 3. astronomik saatiymiş. Saat üzerindeki kadranlar sayesinde ay, güneş, yıldızlar ve gezegenlerin konumu hakkında da bilgi veriyor. Efsaneye göre Hanus Usta başka şehirlerde de böyle bir saat yapmasın diye Çek kralı tarafından gözlerine mil çektirilerek kör edilmiş. Hanus yaşanan bu dehşet verici olaydan sonra kendini astronomik saatin tepesinden aşağıya atarak intihar etmiş. Astronomik saatin o müthiş şovu için burada yüzlerce kişi toplanıyor. Ve burası gerçekten çok kalabalık bir meydan. Christmas zamanı burada Christmas market kuruluyor. Şu anda da farklı şeylerin satıldığı dükkanlar var. Astronomik saatin hemen karşısında Tin Kilisesi var. Burası da yine Prag'daki ilgi çekici yapılardan birisi. Disney'in logosunu buradan aldığı söyleniyor. Açıklamalarda konumunu paylaşacağım bir caddeye geldik şu an yine. Birçok marka var burada. Ayrıca market alışverişi falan yapmak isterseniz de bir tane Lidl mevcut. Bugünkü son görmek istediğimiz yerde David Czerny'nin yine önemli eserlerinden biri olan şu gördüğünüz havada asılı duran adam heykeli. Burada Freud'u temsil eden ve Freud'un ölüm korkusunu anlattığını söyleyen bir eser yapmış. Şimdi artık bugün akşam yemek için uğrayacağımız Cafe Louvre'a doğru yola çıkıyoruz. Şu an Prag'daki belki de en bilinen restoranlardan birine geldik. Cafe Louvre. Menü de bu şekilde size göstereceğim. Burası gördüğünüz gibi 1902'ye dayanıyor tarihi ve Kafka, Einstein, hatta Nazım Hikmet'in bile sevdiği kafelerden birisi olduğu söyleniyor. Ben daha önce menüsünü incelemiştim online olarak da. İlk dikkatimi çeken şey bu kadar ünlü olmasına rağmen fiyatların kesinlikle çok da yüksek olmaması. Bizde bir yer bu kadar ünlü olsa kesinlikle fiyatlar normal vatandaşın gelemeyeceği seviyeye ulaşırdı. Burası özellikle tatlılarıyla da çok ünlü. Eğer aç değilseniz bile bir kahve ve tatlı yemek için de uğrayabilirsiniz. Henüz yemekleri denemedik ama yani burada Einstein ve Kafka ile aynı masada oturmuş olma ihtimali bile gerçekten insanı heyecanlandırıyor. Mesela cappuccino fiyatı gördüğünüz gibi 70 Çek korunası. Yani Türkiye'de bile bu fiyata muhtemelen içemezsiniz. Ben kendim için biber soslu bir tavuk göğsü söyledim. Eşim de gulaş söyledi. Fiyatları da benim tavuk olanın 229. Eşimin söylediği ise 350 Çek korunası. Yani fiyatlar gerçekten uygun. Bakalım lezzetleri nasıl. Tavuk muhtemelen şu ana kadar yediğim en yumuşak tavuk. Gulaş da ortalama. Sosunu çok sevdim. Eti inanılmaz lezzetli değil ama ortalama bir lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Evet, yediklerimiz ve fiyat listesi burada. Bu arada arkadaşlar Prag'da artık bahşiş vermek zorunluluk gibi bir şey. Eğer herhangi bir sorun yaşamadıysanız. Şu an Cafe Louvre'dan ayrıldık. Saat biraz erken olduğu için direkt otele geçmek istemedik. Ve eşimin de isteğiyle Primark diye bir yer var arkadaşlar. Avrupa'nın LC2'si gibi ama gerçekten çok ciddi indirimler olabiliyor. Amsterdam'da inanılmaz uygun fiyata bir şeyler almıştık. Şimdi gidip bir fiyatlarına bakacağız. Eğer çok çarpıcı bir şey görürsem belki fiyatları da gösterebilirim. Yoksa günü burada noktalıyoruz. Bakın mesela buradaki bu basic tişörtlerde 80 koronaya düşmüş. Yine gerçekten çok uygun fiyatlar. Otele dönüşü Ulusal Tiyatro binasının yanındaki bu köprüyü kullanarak yapacağız. Otele en yakın geçen köprü de aslında burası. Burası Legion Bridge. Ve buraya geldiğinizde sizi böyle muhteşem bir manzara karşılıyor. Şu an kamerada da güzel görünüyor olabilir ama gözünüzün gördüğü manzara gerçekten efsane. Karşıda Prag Kalesi, onun hemen yanında da Karl Köprüsü var. Üçüncü güne başladık. Bugün hayvanat bahçesine gideceğiz. Onun için yine bilet almamız gerekti.
Şu şehir içindekiler birazcık daha farklı menüler ama gördüğünüz gibi çok da zor değil. Yine İngilizce seçtik. Prag 90 minut. Şu şekilde 2 tane aldım. Bunları yine şu an kullanmayacağım ama binmeden önce okutmam yeterli olacak. Eğer video şu ana kadar faydalı olduysa beğenirseniz çok sevinirim. Bu arada size suyla alakalı da bir şey söylemek istiyorum. Prag'da suyu çeşmeden içiyorlar. Siz de çekinmeden içebilirsiniz. Ama eğer almak isterseniz de üzerinde şöyle ne Perliva yazması gerekiyor. Perliva yazarsa gazlı, bizim maden suyuna benzer bir içecek oluyor. Ne Perliva yazarsa normal suya yakın bir su bulabiliyorsunuz. Ayrıca özellikle yaz aylarında dışarıda bolca göreceğiniz çeşmelerin üzerinde pitna voda yani içilebilir su yazıyorsa şişelerinizi oralardan da rahatlıkla doldurabilirsiniz. Şimdi hayvanat bahçesine gitmek için yine gördüğünüz gibi arkadaşlar Prag Hayvanat Bahçesi yazdım. Şurada çıkan seçeneklerden en mantıklısı bu görünüyor. Buna tıkladığımda bana bakın yapmam gereken yürüyüşü ve şurada işte B'ye, orada C'ye falan bin diye gösteriyor. Burayı takip ederek çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evet, şu an hayvanat bahçesine geldik. Eğer bileti online almazsanız bu sıraya beklemeniz gerekiyor. Ayrıca online aldığınızda 330 krona olan yetişkin bileti 300'e, 250 olan çocuk bileti 200'e düşüyor. Yani e-bilet alırsanız sizin için hem vakit olarak hem de fiyat olarak avantajlı olacaktır. Bu hayvanat bahçesi National Geographic'e göre dünyanın en iyi hayvanat bahçelerinden biri seçilmiş. Ayrıca çocuklar için özel oyun alanları da var. Evet arkadaşlar, şu an hala gezmeye devam ediyoruz hayvanat bahçesine. Buraya en az yarım gün ayırmanız gerekebilir. Hatta bir gün bile ayırsanız kesinlikle dolaşabilirsiniz. Çünkü çok büyük bir alana kurulmuş. Nasıl böyle bir uygulama var bilmiyorum arkadaşlar ama bazı zamanlarda bu kafeslerin içine girmenize izin veriyorlar. Şu an bu kanguru kafesinin içine girdik mesela. Aklıma sürekli bunların boks yaptığı falan geliyor ama yani görevliler var. Herhalde bir tehlike olsa bizi içeriye almazlardı. Şu an yani aramızda hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim hatta size. Prag Hayvanat Bahçesi'nden ayrıldık. Şu an merkeze geldik ve bugün merkezdeki turumuza Powder Tower'la başlayacağız. Ama yolda oraya giderken bile böyle gerçekten her yerde, her köşede karşınıza çok güzel görünen binalar çıkıyor. Bu gördüğünüz Powder Tower 17. yüzyılda barut deposu olarak kullanıldığı için bu ismi almış. 1475 yılında inşa edilen gotik bir kule. Burası eski şehrin bittiği ve yeni şehrin başladığı yer. 186 basamakla tepesine çıkmak mümkün. Tabi yine ücretli, 150 krona bir ücreti var. Burası ayrıca kral yolunun da başlangıcı. Eskiden Çek kralları taç giyme törenleri için buradan başlayıp Prag Kalesi'ne kadar yürüyorlarmış. Ki bu da aslında az bir mesafe değil. Old Town'da güzergahımızda Powder Tower'dan sonra Basilica of St. James var. Burası dışarıdan çok ihtişamlı görünmese de içi daha güzel. Girişi ücretsiz olan nadir yerlerden birisi bu arada. Bu kiliseyle ilgili ilginç ve ürkütücü bir hikaye de var. Rivayete göre Meryem Ana heykelinin üzerindeki mücevherleri çalmaya çalışan bir hırsız Meryem Ana tarafından kolu yakalanır ve sabaha kadar oradan kurtulamaz. Hatta sabah gelen din görevlileri bile bunu kurtaramayınca adamın kolunu keserler ve uyarı olarak kolu mumyalayıp kilisenin girişinde sağ tarafa asarlar. Bugün hala girdiğinizde sağ tarafa doğru bakarsanız o kolu orada görebilirsiniz. Şimdi de Tin Kilisesi'ne doğru yürüyoruz. Gördüğünüz gibi kuleleri görünüyor. Bu söylediğim yerlerin hepsi bir güzergahta. Onun için aynı güzergahı takip edebilirsiniz. Tin Kilisesi'ni gezdik ama size gösteremiyorum. İçeride çekim yasakmış. Bu arada burası Astronomik Saat Kulesi'nin tam karşısında. Saat 10 ile 12 ve 15 ile 17 arasında ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz.
Şu an Old Town'un merkezindeyiz ve buraya kadar gelmişken Paskalya için kurulan birçok yerel lezzeti de bulabileceğiniz bu pazardan biz de bir şeyler alalım dedik. Prag'da en ünlü sokak lezzetlerinden atıştırmalık için de iyi bir tercih. Langos hem doyurucu hem de gerçekten lezzetli. Bizim pişimize çok benziyor ama üstünde peynir, soğan ve ketçap var. Fiyatı da 180 korunaydı bu aldığımız yerde. Old Town şehir merkezinden ayrılıp Havelske pazarına geliyoruz. Burası sadece sebze meyvenin satıldığı bir yer değil. Ayrıca daha uygun, dışarıdan birazcık daha uygun fiyata hediyelik eşyalar da bulabilirsiniz. Şimdi de 11 metre yüksekliğinde 39 hareketli katmandan oluşan dev Franz Kafka heykelinin oraya geldik. Bu heykel de yine daha önce eserlerini gördüğümüz ünlü sanatçı David Czerny tarafından 2014'te yapılmış. Prag'ın modern yüzünü temsil eden ilginç eserlerden birisi. Bu dönme hareketi her saat başında başlıyor ve 10-15 dakika kadar sürüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmem ama dönüşüm eserinde bir sabah huzursuzca düşlerden uyandığında kendini devasa bir böceğe dönüşmüş olarak buldu diyen Kafka'ya gayet uygun, sürekli değişen ve kendini yeniden oluşturan bir heykel olmuş. Sanatçı yine burada farkını göstermiş. Şu anda yeni durağımız için dün yine gösterdiğim köprünün üstüne geldik. Most Legi veya Legend Bridge olarak geçiyor burası. Dün akşam gösterdiğim manzaraya bir de şöyle gündüz gözüyle tekrar size göstermek istedim. Buraya asıl gelme amacımızsa şimdi köprünün karşısına baktığımızda göreceksiniz. Burada bir tane ada var. Buradan deniz bisikleti kiralanabiliyor. Bizimki bugünkü niyetimiz de oydu. Fakat şu an hava birazcık bozdu. Ve aşağısı da gördüğünüz gibi bayağı rüzgarlı. Onun için bugün tercih etmeyeceğiz. 1 saatliği 300 koruna civarında bir fiyatı var. Yani fiyatı da aslında gerçekten uygun. Bu arada bu Vltava Nehri'nin üzerinde farklı seçenekler de var. Eğer bir şekilde tur yapmak isterseniz onları da geldiğinizde araştırabilirsiniz. Şimdi bugün akşam yemek için de Galata Restoran yazan şu gördüğünüz yere geldik. Klasik her zamanki gibi yine bir Türk yemeği deneyeceğiz. Burası puan olarak çok yüksek, yorum sayısı da çok fazla. Bakalım yemekler nasıl? Evet, içeri girdik. Şu an içeride Türk müzikleri çalıyor. Gördüğünüz gibi menüde gayet Türkçe olarak isimler yazılmış. Fiyatlar da gerçekten bence güzel. Burada özellikle Türk yemeği özlemi çekenler için de Türkiye'de bulabileceğiniz neredeyse her şeyi koymuşlar. Yaprak sarmadan çorbaya her şeyi bulabilirsiniz. Bir tane sandviç istedik. İçi gördüğünüz gibi bayağı dolu. Bir tane de şöyle patatesli döner. Burada yanında servis edilen soslar çok güzel oluyor. Altına da çok güzel bir ekmek koymuşlar. Ben de İskender söyledim. İlk defa yurt dışında İskender deneyeceğim bu arada. Genelde hep ben de şu tarz şeyleri tercih ediyordum. Dönerin lezzeti arkadaşlar Türkiye'deki çoğu yerden daha güzel. Ama ben şunu daha çok sevdim. Bunu aslında oğlumuz için almıştık. Porsiyonlar bayağı doyurucu. Kaç gündür oğlumuz düzgün yemek yemiyordu. Sonunda en azından o da güzel bir yemek yemiş oldu. Birazcık yemekler yabancı geldiği için birkaç gün zorlandı işin aslında. Üçüncü günün akşam yemeğinden ayrıldık. Güzel bir Türk restoranıydı gerçekten. Yemekten sonra künefe ile çay gerçekten güzel geldi. Künefe harikaydı ya. En iyi yediğim künefe olabilir. Evet, Türkiye'de bile artık dondurulmuş yapıyorlar. Bayağı geç kaldı. Bize neden bu öyle olduğunu söyledik. Sıfırdan yaptıklarını söylediler. Bu arada arkadaşlar Prag'da çok hareketli bir gece hayatı var. Tabii biz böyle çoluk çocuk gezdiğimiz için gündemimizde çok fazla yok ama buraya bekarlığa veda partisi için gelen çok fazla kişi var. Çok fazla nightclub var. Ama tabii bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Biz daha çok böyle kültür turizmi olarak yapıyoruz. Tabii onun da alıcısı vardır. Hava soğuk ama yine de bir hayli kalabalık ortalık. Ama yani Prag kışın biraz zor gibi. Kışın tam ortasında tercih etmek çok mantıklı olmayabilir. Kış için biz bu kış Nice gitmiştik.
O videonun linkini de buraya bırakırım. Ona bir bakmanızı öneririm. Gerçekten kışın böyle içinizi ısıtacak bir yer. İşte tam böyle hareketli gece hayatından bahsettikten sonra bizim gece hayatımız da bu. Şeker dükkanından dinozor jelibonu falan alıyoruz. Çok güzel bir şeker dükkanı var arkadaşlar bu arada. Şöyle en azından size de bir göstermiş olayım. Saat Kulesi'nin orası sabaha göre birazcık boşalmış. Şu karşıda arkadaşlar kurulan şeyin sebebi bu arada Paskalya'ymış. 20 Nisan Paskalya yaklaştığı için buraya bir Paskalya market veya Paskalya pazarı tarzında kurulmuş. Yine bu Prag Kalesi manzarasını sağımıza aldık ve otelimize doğru yürüyoruz. Prag'da yan kesicilikle alakalı dikkatli olmanızı öneririm. Özellikle kalabalık yerlerde. Şimdiye kadar öyle çok fazla gasp olayı, yani zorla elinden alma gibi bir şey yaşayan neredeyse hiç olmamış. Ama yan kesicilik bir hayli yüksekmiş. Ona da dikkat ederseniz iyi olur. Merhaba arkadaşlar, 4. güne başladık. Bugün ilk olarak otelden ayrıldık ve Dancing House'a doğru gidiyoruz. Dancing House'a geçişi daha önce kullanmadığımız farklı bir yolu kullanarak yapıyoruz. Farklı bir köprüden geçeceğiz. Bu tarafta da gerçekten çok güzel binalar var. Prag'da arkadaşlar böyle başıboş bile geçseniz şehir merkezinde kesinlikle canınız sıkılmaz. Dancing House, ünlü dansçı Fred Astaire ve Ginger Rogers'ın dans figürlerinden ilham alınarak tasarlanmış. Bina klasik Prag mimarisine tam bir tezat oluşturduğu için kimileri hiç sevmezken kimileri de Prag'ın modern yüzünü temsil ettiğini düşünüyormuş. Bu arada Dancing House aslında sadece karşıdan görmek için değil, içinde bir sanat galerisi de var. Ayrıca üst katındaki şurada gördüğünüz kısma restoranında bir şeyler içerek ulaşabiliyorsunuz ve oradan manzarayı izleyebiliyorsunuz. Ama şu açık olan kısma girmek isterseniz 100 veya 150 koruna, sanırım sezona göre değişiyor, bir ücreti var. Eğer o klasik binaya ayağınızla itme pozunu vermek istiyorsanız da durmanız gereken yer bu heykelin altı. Şimdi de Nazım'ın Prag günlerinde favori kafelerinden birisi olan Cafe Slavia'ya geldik. Nazım'ın Prag yıllarında sıkça geldiği bir kafe burası. Belki de 1957 yılında yazdığı "Severmişim meğer gökyüzünü, mavi mavi, severmişim meğer" eserini belki de bu masalardan birinde yazdı. Burası da yine eski ve ünlü kafelerden biri olmasına rağmen fiyatları ortalama fiyatlarla, dışarıdaki ortalama fiyatlarla aynı. Kafenin en uçtaki manzarası bu arkadaşlar. Yine o Mozdeyci Köprüsü'nün tam kenarında yer alıyor. Bu manzara insanı şair eder gerçekten. Bir sonraki durağımıza giderken tamamen rastlantı eseri şehrin içinde çok güzel gizli bir bahçeye denk geldik. Burası Franciscan Gardens olarak geçiyor. Gezi esnasında biraz yavaşlayıp dinlenme ihtiyacı hissederseniz tercih edilebilir. Kaydetmenizi öneririm. Bugün havada biraz soğuk olduğu için arkadaşlar bir sonraki durak olarak Narodni Museum'u, yani Ulusal Müze'yi seçtik. Burası çok büyük bir müze ama ben size sadece dikkat çekici birkaç yerini göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi binanın kendisi de zaten çok ilgi çekici. Biletleri almanın muhtemelen en kolay yolu burası. Hemen dili çevirelim. Biletler kişi başı 300 koruna. Çocuklar ücretsiz. Müzeye girdiğinizde ilk olarak buraya ücretsiz olarak ceketlerinizi bırakabilirsiniz.
Bu güzel bir hizmet gerçekten. İçerisi arkadaşlar gerçekten hem çok şık döşenmiş hem sıcaklık çok iyi. İçeriye girmeden önce ceketlerimizi, çocuk arabasını falan bırakmamız da çok iyi oldu. En son Viyana videomu izlediyseniz eğer, oradaki Doğa Tarihi Müzesi'nde bayağı zorlanmıştık sıcaklıkla alakalı. Eğer izlemediyseniz de hemen kanala girip göz atmanızı öneririm. Müze ziyaretiniz bittikten sonra en üst kata, 3. kata çıkıp bu manzarayı görebilirsiniz. Burada Prag manzarasını panoramik olarak görebileceğiniz bir kısım var. Müzeden sonra eğer acıktıysanız burada farklı bir deneyim elde edebileceğiniz bir restoran var. Hemen buradaki KFC'nin yanında buradan giriş yapıyorsunuz. Meat and Beer on Reyes. Railway restoranda aslında fiyatlar biraz yüksek. Gördüğünüz gibi işte cheeseburger veya beef burger gibi şeyler 490 Çek korunası. Dışarıya göre biraz yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama şöyle üçlü bir menü de yapmışlar. Ama burada zaten satın aldığınız şey birazcık yemekten ziyade deneyim. Yemekler bu şekilde vagonlar içinde geliyor. Evet arkadaşlar, yemeğimiz bitti. Şu an şunu hemen söylemek istedim unutmadan. Yemekler çok doyurucu. Sadece hamburger söylediğinizde yanında patates kızartması falan da geliyor. Onun için böyle 2-3 parça söylemeden önce bence bir menüleri bir görün. Yani sadece hamburger söylediğinizde bile menü gibi geliyor yemekler. Bu şekilde baktığınızda da fiyatlar da çok da kötü değilmiş. Ayrıca lezzeti birkaç yerde kötü olduğunu okumuştum. Bence gayet güzeldi. Railway restorandan çıktık ve son akşam yemeğimizi de yemiş olduk böylece. Şimdi arkadaşlar artık son gün alışveriş yapmak için Palladium AVM'ye gidiyoruz. Burası Prag'ın merkezindeki en büyük AVM. Uygun fiyatlı, ucuz bir şeyler bulursak belki birazcık alışveriş yapabiliriz. Bu arada Prag'a geldikten sonra eğer daha alışveriş odaklı düşünüyorsanız Prag'ın birazcık dışında Fashion Arena Prag diye bir yer var arkadaşlar. Orası çok daha büyük bir AVM. Palladium AVM dün size gösterdiğim Powder Tower'a çok yakın. Bu arada Powder Tower'ın yanında da arkadaşlar şöyle muhteşem görünen bir bina var. Burası çeşitli konserlerin falan düzenlendiği bir bina. Adı Opekne Dum olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık görünüyor. Palladium AVM'de şu karşıdaki kırmızılı bina. Çok büyük gibi görünmediğini biliyorum ama bu şehir merkezindeki en büyük AVM'ymiş. Bakalım içi nasıl. Bu Sportissimo mağazasında bazı şeyleri uygun bulabileceğimi duymuştum. Bakın Adidas T-Rex, şu tarz ayakkabılar 1500 Çek korunası. Şunlar da aynı şekilde. 2-2,5 arası yani. Ve bunlar Columbia marka ayakkabılar. Bu arada burası dışarıdan küçük görünen çok büyük bir AVM, ilginç bir şekilde. Yani içeriye girince sanki farklı bir yapıya girmiş gibi oluyorsunuz. Bizim alışverişimiz de tabii ki yine çocuk odaklı oldu. Şimdi bir de market için Albert diye bir market var. -2'de. Oraya gireceğiz. Böylelikle 4. ve son günümüzü de tamamlamış oluyoruz. Son olarak arkadaşlar tax free işlemini nasıl yapacağınızı göstermek istiyorum ben size. Önce burada bakın şu eşyaları bırakacağımız, valizleri bırakacağımız yerin hemen yanında. Burada böyle bir bölge var. Şurada tax free yazıyor. Burada yanında da mavi kısım.
Buraya gelip önce makineden işte dili seçip pasaportunuzu okutuyorsunuz. Sonra fişinizi okutuyorsunuz. Uçuş numaranızı giriyorsunuz. Size şuradan bir tane kağıt veriyor. O kağıdı da alıp isterseniz şuraya gidiyorsunuz. Ama burada ciddi bir ücret kesiyor. Dilerseniz şuraya verebilirsiniz. Buraya verirseniz anında alamıyorsunuz paranızı. Ama daha yüksek bir miktar alıyorsunuz. Kredi kartınıza iade. Eğer direkt cash olarak almak isterseniz de buradan alabiliyorsunuz. Ama burada hem euro çevirirken hem de dediğim gibi işlem ücreti adı altında çok büyük bir kesinti yapıyorlar. Eğer büyük bir alışveriş yaptıysanız şuradakini de tercih edebilirsiniz. Evet, biz Prag turumuzu tamamladık. Nasıl buldun? Nasıldı sence Prag? Çok güzeldi. Çok keyif aldım yani ben. Yani en iyi şimdiye kadarki şehirlerimizden birisi olabilir. Gerçekten çok sevdik Prag'ı. Hem ulaşım çok rahat, yemek işi çok rahat, çok keyifli. Kafeleri çok güzeldi. Hiçbir konuda sorun da yaşamadık. Tam bir ortaçağ şehriydi yani. Evet, evet, gerçekten güzel bir kültür turu oldu. Eğer sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince tüm sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Görüşürüz.